Zamanında önlem almazsan geriye dönüşü yok. Mükemmel bir tedavisi de maalesef yok. Ama yavaş yavaş gelişir. Ayaklarda önce hafif bir hissizlik, hafif böyle yanma hissi ve bir gün maalesef pat düşersin. Dengeni sağlayamazsın, ayağın üstünde durmakta zorlanırsın. Sebep? Gençliğin en büyük sorunu. Hızlı tüketiyorlar, hızlı istiyorlar, hızlı yaşıyorlar. Ama bir şeyleri aksatıyorlar. Nedir? Yaşamlarını kısaltıyorlar. Bana öyle çok basit bir test söyleyin ki ben bunu yaptırayım. Kalp krizi riskimi kabaca bende bir risk var mı yok mu deyip duyu testi var mıdır? Var tabii ki. Gözlerin kapat, karşına birini oturt. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Önceki programımızda nöropatiye değinmiştiniz ama bunu daha önce çok detaylı konuşmamıştık. Belki birçok kişi yaşıyordur, bunu sadece kas krampları zannediyordur. Bu çok tehlikeli bir hastalığın sinyali olabilir mi diye sizinle bu konuyu konuşmak istedik. Geceleri şiddetli bacak kramplarıyla uykudan uyanmak sadece bir vitamin eksikliği, genelde magnezyum diyorlar ama bunun eksikliği midir? Yoksa bir sinyal midir hocam? Şimdi aslında enteresan, hani derler ya, çekmeyen bilmez. Nöropati ağrısını çekmeyen insanlar bunun ne olduğunu bilemezler. Şimdi nöropati oldukça farklı bir şey. Zamanında önlem almazsan geriye dönüşü yok. Mükemmel bir tedavisi de maalesef yok. Ama ya hocam benim nöropatim var, hayata küsüyüm, asla öyle bir şey yapmamamız lazım. Şimdi geceliğin kramp girmesi pek çok sebep yapar. Pratikte bizim en çok gördüğümüz şeyleri anlatayım. Doğru, magnezyum eksikliği yapar. Venöz yetmezlik, iç varis dediğimiz hadise yapar. B12 eksikliği yapar. İşte uzun süre hareketsiz kaldığında krampların girmesi normal. Bu arada omurilik kanalında darlık vardır, sinire bası yapıyordur, yapar. Başka? Tabii ki nöropati de yapar. Nöropati birden olmaz, yavaş gelişir. Ayaklarda önce hafif bir hissizlik, hafif böyle yanma hissi, sanki bir camın üzerinde yürüyormuş gibi hissi, sonra giderek artmaya ve şiddetli ağrılar başlar. Bacaklarını kontrol edememeye başlarsın ve bir gün maalesef pat düşersin. Dengeni sağlayamazsın, ayağın üstünde durmakta zorlanırsın. Sebep? Koordinasyon merkezi ile kılcal merkez birbirinden kopmuştur. Beynin hükmedemiyordur bacaklarını. O yüzden nöropati çok dramatik. Eğer tedbir almazsak uzuv kaybıyla da sonuçlanıyor. Bunu da biraz sonra belki konuşuruz. Evet. Genelde hep gece kramplarından bahsediyoruz. Niçin gecedir hocam? Yani gece olunca ne oluyor sinirlere? Şimdi geceliğin hareketsizsin, dolaşım yavaşlıyor, tansiyon genelde düşüyor, sinir uçlarının beslenmesi bozuluyor. Zaten bunlarda hafif bir iltihabi bir süreç de var. Dolayısıyla gece özellikle kontrolsüz şekerin de varsa, şekerin pik yaptığı dönem, yükseldiği dönem, o yüzden geceleri nöropatik ağrılar. Bir de çok enteresan, yani bunu dedim ya, yaşamayan bilmez. Bıçak saplanır uykun, öyle derin, öyle güzel uykudasındır ki birden uyanırsın, bacağını sallama hissi olur. Bu ağrı öyle enteresan bir ağrıdır ki sürekli olmaz ama. 30 saniye sürer durur. Oh rahatladım dersin, bir dakika sonra bir daha durur. Sonra kalkar yürümeye başlarsın. Enteresan bir şekilde sıkarsın ayağını ama bu arada ayağını da hissetmezsin. Bu noktada damar tıkanıklığından farklı olarak ayrıştırabilir miyiz ağrıları? En çok bu saydıklarınız mıdır farklı? Şimdi damar tıkanıklığına bağlı istirahat ağrıları, yattığın yerde olan ağrı bir kere vurup kaçmaz, kalıcıdır. Sürekli ağrım vardır, ayağım buz gibidir, ayakta renk değişikliği vardır, tırnak yatakların kötüdür, bozulmuştur, kılların tamamen dökülmüştür ve yürüyemezsin. Şimdi nöropatide yürürsün ama kontrolsüz yürürsün. Hani senin bacağında seni durduran bir ağrı olmaz nöropatide. Ama damar tıkanıklığında durur. Ben hep söylerim, benzin olmayan araba gitmez. Evet. Genelde 60 yaş üstü hep şeker hastası olanların
sonu olabilir diye söylenir nöropati ama artık az önce bahsettiğimiz gibi hep oturarak daha çok masa başı olduğu için gelişen teknolojiyle işler, meslekler 30 yaşlara kadar düşmüş durumda şeker hastalığı. Peki gençlerde nöropati hastalığı görülme oranları ne olabilir hocam? Şimdi burada tabii iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Şeker hastalığı iki tip. Tip 1 ve tip 2. Tip 1 gribal bir enfeksiyon. Basit bir grip geçirdin, basit bir covid geçirdin, basit bir başka bir rahatsızlık geçirdin. Pankreas paramparça oluyor. Vücut gidiyor orayı parçalıyor ve insülin üretemediği için insüline bağımlı şeker diyoruz. Genelde genç yaşlarda görülen nöropatinin büyük bölümü tip 1 diyabete bağlı. Çünkü bu çocukluk yaşından itibaren de başlayabilir tip 1 diyabet. 7 yaşından beri tip 1 diyabetim hocam, insülin yapıyorum. Yani o yüzden genç yaşlarda özellikle nöropati görüyorsan şekere bağlı, en çok tip 1 diyabete bağlı. Tip 2'ye bağlı şeker 30'lu yaşlarda da arttı hocam. Hep söylediğim bir şey var, sen biliyorsun. Tip 2 diyabet bir hastalık değil. Ney? Yanlış yaşam tarzı ve beslenmeden kaynaklı metabolik bir sorun. Gençler spor yapmıyor. Gençler hareket etmiyor. Gençler her şey hızlı olsun istiyor. Niye? Ya bir an önce yiyeyim, kaçayım. Bir an önce fast food. Öyle bizim eskiden aile kültürümüzde hatırlarsın. Aile sofraya hepimiz birlikte otururuz. Baba başta olmak üzere duayla sofra açılır. Sonra ne olur? Konuşa konuşa o gün neler yaptığımızı anlata anlata belki 1 saat sofra toplantıları, sohbetlerimiz olurdu aile içerisinde. Şimdi nasıl? Çoğu genç dışarıda yiyor, masaya gelmiyor, yemekleri dışarıda hızlı Yani şu anda gençliğin en büyük sorunu. Hızlı tüketiyorlar, hızlı istiyorlar, hızlı yaşıyorlar. Ama bir şeyleri aksatıyorlar. Nedir? Yaşamlarını kısaltıyorlar. Ve maalesef istenmeyen hastalıklara davet çıkarıyorlar. O yüzden gençleri uyaralım. Hani hep söylüyoruz, lütfen yaşam tarzınızı bir gözden geçirin. Evet, bu noktada yaşam tarzınızı gözden geçirin dediniz, tam da bu noktada. Sonun nöropatiye varmaması için ne yapılmalı? Hocam benim insülin direncim var. Güzel. Göbek çevremde 110 santim. Güzel. Hareketliyim ama işte. Ama günde annem börek yapıyor. Hiç dayanamıyorum, yiyorum. Çörek yapıyor, yiyorum. Ben 7 öğün yiyorum hocam. 3 öğün zaten yiyorum. Aralarda ne bulursam yiyorum. Sabahları 3 tane simit yiyorum. Ya bir kere beslenmeni bir düzelt. 2, göbek çevreni bir erit. 110 santim göbek çevresi diyabete, insülin direncine ve maalesef kalp krizine yol açıyor. Bakın hep söylediğim bir şey var. Bunu lütfen dikkatli dinleyin ki en azından önlem alalım. 1, vücudumuzdaki her hastalığın müsebbihi kronik inflamasyon dediğimiz yangı. Kronik yangı neden olur? İşte kötü yaşantı, kötü beslenme, kötü alışkanlıklar gibi bunu hep sayıyoruz. Peki hocam bu nelere yol açar? Hocam insülin direncim var. İnsülin direnci kalp krizine kadar, inmeye kadar giden bir süreç aslında. Başka? Hocam şekerim var. Başka? Hocam tansiyonum yükseldi. Başka? Hocam bu hatırla ilgili rahatsızlığım çıktı. Başka? Hocam alerjik rahatsızlığım çıktı. Başka? Hocam romatizmam var. Başka? Kalp krizim var. Hocam inme geçirdim. Başka? Hocam kanser oldu. Bunların hepsinin anası kronik yangı. Sen şimdi yangın olan bir yere su mu dökmek istersin, benzin mi dökmek istersin? Su. Biz su dökenlerden olalım. Yaşam tarzı, beslenme. Bol lifli gıdalar ve antioksidanlarla besleneceğiz. Antioksidanlardan kastımız ne? İşte zeytinyağı, işte brokoli, işte yeşil sebzeler, işte bizim mor renkli bütün bitkiler, sebzeler, meyveler. Bunların hepsi antioksidan. Başka? Özellikle baharatlar, işte tarçın, karanfil, zerdeçal, zencefil. Bunlar hepsi aşırı faydalı. Başka? Acı biber. Başka? Çekirdek kahve, özellikle bitter çikolata. Bunlar hep güçlü antioksidanlar. Bunlarla beslenmemiz lazım.
Lifli gıdalar niye önemli? Çünkü bağırsaklarımızdaki DOS bakterilerin en büyük besin kaynağı. Bağırsakları güçlü olan, DOS bakteriler tarafından işgal edilmiş, DOS bakteriler tarafından yönetilen bir insan kolay kolay hasta olmaz. Evet hocam, beslenme en önemli faktörlerden dediniz. Hareket en önemli faktörlerden dediniz ama sinirsel bir hastalıktan bahsediyoruz. Psikolojik etkisi yüzde kaçtır? Yani asabiyet, stres, kişilik yapısı vücudu negatif etkiler. Sempatik sinir sistemi aslında baktığın zaman seni böyle canlandıran, hareketlendiren bir şey ama kalbini yoran, vücudunu yoran. İşte stresle adrenalin, noradrenalin ve kortizolün artar. Bunlar hepsi çarpıntı yapar, tansiyonu yükseltir, kalbini ve vücudunu maalesef yorar. Buradan belki şunu da söyleyeyim. Hocam bana öyle çok basit bir test söyleyin ki ben bunu yaptırayım. Kalp krizi riskimi kabaca bende bir risk var mı yok mu deyip idrar tahlili her yerde yapılıyor. Mikroalbumin varsa sende riskin var. 2. Dışkı. Dışkında düşman bakteri, mikrobiyat varsa yani senin bağırsaklarına düşman bakteriler işgal ettiyse bunu dışkı analizlerinde mikrobiyatları tespit edebiliyoruz. O zaman sen risklisin. Dolayısıyla sen acilen bağırsaklarını fethetmen lazım. DOS bakterileri oraya göndermen lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Probiyotik gıdalarla beslenmen lazım. Tekrar sayayım, üşenmiyorum, bir daha söylüyorum. Anne yoğurdu, anne kefiri, anne turşusu, anne sirkesi ve CS buğday, ekşi mayalı ekmek, fermente ekmek. Bunlar senin DOS bakteri sayını arttırır. Bunları gün içerisinde en az birini, ikini, üçünü hatta mümkünse hepsini tüket. Ve bunları lifli gıdalarla, antioksidanlarla da besle. Nokta. İlla dışarıdan da peki desteklemek gerekir mi? Bazı vitaminler dışarıdan alınması şart dersiniz. Ama probiyotiği bunları yesek de ekstra almak gerekir mi hocam? Bunları yiyen insanların ekstra dışarıdan bir şey almalarına gerek yok. Hocam diyelim ki o hazin sona geldik ve bir nöropati hastasıyız artık. Söylediğiniz yaşam biçimleri, beslenme takviyeleri, hareket ve stresten uzak kalmak. Sinir hücrelerimizi bu şekilde yenileyebilir miyiz? Nerede tedavi olmaya başlamalıyız? Nerede evde müdahale edebiliriz? Hangi Şimdi noktada? polinöropatide özellikle bazı deneysel çalışmalar halen devam ediyor. Kök hücre tedavi yöntemleri, başka yöntemler, bazı ilaçlar ama halen %100 başarılı değil. Deneysel olarak bunlar devam ediyor. Polinöropati hastalarına en büyük tavsiyem şekerinizi düşürün. 2. Bol bol yürüyün. Hocam hiç yürüyemiyorum. 10 adım atıyorum, ayağım boşa geliyor. Zorla. İlk gün 5 dakika yürü. İkinci gün 10 dakika. Niye önemli? Kasların güçlensin ki kolay kolay düşme. Nöropati hastalarının dikkat et, kasları incedir. İnce, bacakları incecik kalmış hocam. Adam ne kupkuru olmuş. Sen yürürsen, kaslarını güçlendirirsen en azından kontrol mekanizmasını devreye sokar. Bak şekerini düşürdün, kaslarını güçlendirdin, ağrıların %90 azalır. Ayaklarındaki his kaybı biraz daha iyi olur. Tamamen geri gelmez ama biraz daha iyi olur. Bir de ne yapmaları lazım nöropati hastalarının? Ayak bakımlarını itinalı yapmaları lazım. Her gün nemlenici kremle ayaklarına masaj yaptırsınlar. Derileri havalansın. Nöropati hastaları ayağım kokmaz diye övünürler. Halbuki ayağın terlemesi derinin havalanmasını sağlayan fizyolojik bir ihtiyaç. Nöropati hastaları tırnakları kendi kesmesin, nasırını kendi yolmasın. Sakın bunları yapmayın yoksa ayağınızı kaybedersiniz. Hocam şu an ekran başındaki izleyicilerimizin kendi kendilerine yapabilecekleri bir duyu testi var mıdır bu konuyla ilgili? Duyu testi var mıdır? Var tabii ki. Gözlerini kapat, karşına birini oturt, gel de ayağını uzat, parmaklarımı tut, bakayım hissediyor muyum? Kaçıncı parmağı tuttuğunu söyle. Eğer söyleyemiyorsan ayağının hissi maalesef gitmiştir. En basit yöntem bu.
Peki genel olarak damar sağlığımızı test etmek için bir hareket var mıdır hocam? Yürüyüş. Hiç durmadan 1 saat tempolu yürüyebiliyorsan sen harikasın. Güzel. Hocam son olarak B12'den de bahsetmiştiniz. Özellikle de bu hastalık için söylüyoruz, nöropati hastalığı için. B12 takviyesi almak önemli mi? Ve burada bir de vitamin eksikliklerine de değinmiş olacağım. Türkiye'de özellikle de şehirleşmeyle birlikte birçok vitamin eksikliğine maalesef maruz kalıyoruz. Türk insanının en çok hangi vitaminleri eksik ve ciddi problemlerle hangi noktada Biz bunu hep karşılaşıyoruz? konuşuyoruz, yine konuşalım. Biz D vitaminin ne mucize bir şey olduğunu pandemide öğrendik. D vitamini sadece kemiklerde işe yarar zannediyorduk. Halbuki D vitamini özellikle immünitede, kalp sağlığında, iktidarsızlıkta, yüksek tansiyonda çok önemli. D vitamini hepimizin düşük. Çünkü biz eskisi kadar güneşte kalmıyoruz. Özellikle kışın zaten düşüyor D vitaminlerimiz. D vitaminleri ortalama kişiden kişiye değişir. 50 ve üzerinde olmalı. B12 özellikle B12 vitamini et yemeyen insanlarda, hayvansal gıda tüketmeyen insanlarda düşük. Onların da mutlaka bunlara bakmaları lazım. Sonuç B12 baktırıp almakta fayda var. D vitamini genelde hep düşük. O yüzden D vitamini ortalama 50 ve üzerinde tutmakta fayda var. Hocam son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Az önce probiyotiği bu şekilde beslenirseniz dışarıdan almamalıyız dediniz. Şöyle bize 5 en önemli vitamin saysanız ama takviye almanız gerekiyor bunları dediğiniz. Yani genelde biz Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili, Avrupa'da hatta dünyada en az balık tüketen toplumuz. Günlük, yıllık 6,5 kilo ortalama tüketimimiz var. Bu Japonya'da 80 kilo. İşte Avrupa'da ortalama en düşük balık yiyen toplum 25 kilo yiyor. Dolayısıyla omega 3'ümüz genelde yeterli almıyoruz. Omega 3 doğru takviye ile ve doğru seçeneklerden bir tanesi. Magnezyum. Hocam ben magnezyum özellikle böbreği iyi çalışan hastada kolay kolay bir şey yapmaz. Fazlalığı zararlı değil. Magnezyum almalıyız. D3 ve K2 vitamini birlikteliği. Bunu birlikte almalıyız. Coenzim 10. Bu da çok önemli. Coenzim 10 hücre düzeyindeki asiti nötralize eden panzehir, antioksidan. Bunu da almakta fayda var. Diğer değerlere gelince hocam melatonin alayım mı? Uykusuzluğum var. Hocam işte B vitamin kompleksi alayım mı? Ben mesela multivitaminlere inanmıyorum. Kendi adıma inanmıyorum. Çünkü multivitamin daha önce de söylemiştim. Sana pahalı bir idrardan başka bir şey değil. Ama sen bunun yerine spesifik vitaminleri tek tek hatta doktor kontrolünde alırsan çok güzel bir iş yapmış olursun. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Kıymetli bilgiler için.